Kültürel değerlerin bir kere her şeyden önce önemini bilmek gerekiyor. Yani bunlar tarihi süreçlerde ya da toplumsal anlamda bunlar nasıl var oldu, hangi ihtiyaçtan kaynaklandı, neyi ifade ediyordu, toplum için nasıl bir yararı vardı, toplumsal anlamda bunların olması toplumu nasıl dinamize ediyordu ve nasıl bir hafıza oluşturdu kendisiyle beraber. Bunlar bence önemli. İlkbaharın yapma zamanıdır aslında. Bir de ilkbahar biraz şöyle, mesela ben köyde doğup yaşayıp hani büyüyen birisi olarak ilkbahar çok böyle kolektif bir mevsim. Mesela köyde en azından öyle. Herkes bir arada bulunur, bir arada işlerini halleder, bir arada bir şeyler olur ve röportajımda teyzeler hep diyordu işte ilkbaharın biz hayvanları mesela sağıyorduk, ondan sonra kızlarla birlikte toplanıyorduk, gidiyorduk işte belirli spesifik bir yer var işte ağacın altına ya da derenin kenarına. Orada dak yapmayı bilen birisi vardı ve bizi daklıyordu yani mesela. Sırayla herkes böyle birbirine bazı motifler yapar. Yani onların böyle ilkbaharı yaptığı bir ritüel aslında, bir şenlik gibi bir şey bir anlamda. Ve genelde kadınlar bunu yapıyor yani ve kolektif bir şekilde. Ve genelde mesela o dönem ilkbahar yani eskiden bu şekilde yapılırdı ve şu an tabii ki de değişiyor. Biraz daha modern. İnsanlar artık istediği zaman mesela o anlamda biraz daha değişmiş diyebilirim ama bu değişim de çok kötü görmüyorum. Çünkü şu an kaybolmaya yüz tutmuş bir gelenek olduğu için hani ilkbaharın yapmasanız da olur gibi. Önemli olan nokta kadına yapılmış olması. Yani buradaki faktörün hani kadın seçilmesindeki rolünü biraz belki kurcalamak lazım. Niye sadece kadın üzerinde geniş olarak görülmüş? Evet, erkekler de yapmıştır. Cezayir, Fransızlar tarafından Evet, o dönemde de kadınlar yine isyan etmek adına yüzünün çarpıcı bölgelerine yaparlardı. Hani makul kadın görülmemek için. Evet. Bu da çok etkili. Bu geleneği meşru kılmıştır yani onların nezdinde. Hatta dini bir yere de bağlayabiliyorlar ama bunun gerçekliği konusunda net bir şey söyleyemeyeceğim. Karışık da bir konu. Çünkü bölgenin o dönem itibariyle değerlendirdiğimizde okur yazarlık oranı da çok düşük. Haliyle kayıt altına alınamıyor. İşte yazılı bir duruma geçmiyor bazı bilgiler. Dilden dile yayılarak ya da işte başka toplulukların oraya gelip bazı şeyleri not ettiği kadarıyla hani bilebiliyoruz ama o işte Cezayir'deki o Fransız sömürüsünden karşı yani baş kaldıran kadınların vücutlarına hani makul görünmemek için de yapması ekstra bir durumu daha orada göstermiş oluyor yani. Dak kültürü aslında şöyle, ben ilkel kabilelere bağlıyorum. Çünkü ilkel kabilelerde de vücudu yarıp kadınların ve içine kül doldurup aslında dak oluşturuyorlar. Ama o bir bedendir. Ve günümüze kadar geldiği zaman bu azalıp da revize ediliyor aslında. Teker teker minimaliz oluyor ve bu teyzeler aslında güzellik açısından değil. Yarısının işte elin üstünde makas işlemesi, muska işlemesi, yemeğin bereketli olması, gideceği haneye aydınlık götürmesi adına bir sürü anlamı vardır. En son geçen gün bir hastaneye gittim, bir teyzeyi gördüm. 5 yaşında kendi bedenindeki dövmeyi kendisi yapmış. Ve sırf dövmeler için gitmemiş okula. Öğretmen kızar ve ben okula gitmeyeceğim diye. Ve gitmemiş. Ama hala motiflerini çok seviyor.